Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Almanya bu sene Işık Festivali'nde de Berlin Duvarı'nın yıkılışının 34. yılını, aslında 35. yılını, 34. yıl dönümünü kutladı. Ben de çok uzun zamandır çekmek istediğim bir videoyu bu zamana denk getirmiş oldum aslında. Bilerek yapmasam da bu zamana denk gelmiş oldu. Doğu Batı Almanya videosu çekmek istiyordum. Çünkü Almanya'nın benim oturduğum kısmı değil de öbür tarafına geçtiğim zaman farklılıklar çok dikkatimi çekmişti. O yüzden bu farklılıkları size de göstermek istedim. Bir Doğu Batı Almanya vlogu izleyeceğiz. Bakalım, inşallah beğenirsiniz. Konu Doğu Batı Berlin olunca Berlin Duvarı'ndan konuya başlamak lazım diye düşündüm açıkçası. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Almanya 4 işgal bölgesine ayrılmış. Bunlardan bir tanesi Amerika, bir tanesi Sovyetler Birliği, İngiltere ve Fransa. Bu ülkeler kendi aralarında anlaşamayınca araya bir duvar çekiliyor. Bu duvarın sebeplerinden bir tanesine de Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya yapılan beyin göçlerini engellemek deniyor. Berlin Duvarı 1961 yılında Sovyetler Birliği'nin desteğiyle inşa ediliyor. Tam 28 yıl boyunca da şehri ikiye bölüyor. 9 Kasım 1989 yılında hükümet seyahat yasaklarının kaldırılacağını açıklıyor. Bunun üzerine binlerce insan duvarın yanına gidip duvarı yıkmaya başlıyorlar. Berlin Soğuk Savaş döneminin en önemli şehirlerinden bir tanesi. Bu videoda yer almıyor fakat Soğuk Savaş'ın izlerini görebileceğiniz harika bir yer daha var Berlin'de. Onun da linkini yukarıya bırakacağım. Onu da oradan izleyebilirsiniz. Soğuk Savaş'ın hayaleti diye adlandırılıyor burası. Teufelsberg, yani Şeytan Tepesi. Savaş zamanında Batı Berlin, Doğu Berlin'i izleyebilmek, dinleyebilmek, takip edebilmek için o tepeyi savaşın molozlarıyla oluşturmuş. Yani gerçek bir tepe değil aslında. O videoyu bence kesinlikle izlemelisiniz. Beni çok etkileyen yerlerden bir tanesi. Zamanında Berlin Duvarı'nın geçtiği yerlerde günümüzde yer döşemeleri mevcut. Dikkatli bakarsanız bunları görebilirsiniz. Berlin Kapısı'nın arkasında Berlin Kapısı'na doğru bağıran bir adam heykeli var. Heykelin altında şöyle bir yazı var. Dünyayı dolaşıyor ve sesleniyorum. Barış, barış, barış. Bu heykel savaşın yıkıcılığına karşı barış çağrısı yapmaktadır. Ve dönelim Brandenburg Kapısı'na. Bir diğer ismiyle Berlin Kapısı. Berlin'in en ikonik yapılarından bir tanesi. 1791 yılında 2. Wilhelm tarafından inşa edilmiş. Yani Berlin Kapısı Berlin Duvarı'ndan önce de varmış. Soğuk Savaş döneminde Berlin Duvarı'nın hemen yanında yer alıyor bu kapıda. Doğrudan Berlin Duvarı'nın bir parçası değil Berlin Kapısı. Fakat Doğu ve Batı arasındaki ayrımın sembollerinden bir tanesi haline gelmiş. Kapının üzerindeki heykel zaferi temsil ediyor. 1806 yılında Napolyon Berlin'i işgal ettiğinde bunu ülkesine götürmüş fakat sonra geri alınmış. Bu taraf kapının Sovyetlerin elinde olan tarafı olduğu için onunla alakalı şeyler satılıyormuş burada. Burası Checkpoint Charlie diye geçiyor. Hikayesini de biraz sonra anlatacağım size. Burası Checkpoint Charlie. Doğu Batı Berlin'in en ünlü sınır kapılarından bir tanesi burası. Burası casus değişimleri ve kaçış girişimleriyle ünlenmiş aslında. 1961 yılında da Amerika ve Sovyetlerin tankları burada karşı karşıya gelmiş ve çok büyük bir kriz yaşanmış. Az önce tabelada bir asker fotoğrafı görmüştük. Onun arka tarafında da başka bir asker fotoğrafı var. Amerika tarafında yer alan fotoğraftaki asker Amerikan askeri, ismi Jeff Harper'mış. Fakat Sovyet tarafındakinin kimliği bilinmese de o da Sovyet askeri. Şurada tabela var ya bak, diyor You are leaving the American sector. Amerika bölgesini terk ediyorsunuz diyor oraya gidenlere. Tamam, yani Sovyet tarafındayız. Doğru söylemişiz. Şu an biz Amerika tarafındayız. Değiliz. Karşı taraf Sovyet tarafıydı. Tamam burada işte. Diyor ki Amerika tarafını terk ediyorsunuz diyor. Tamam. Şimdi burası kontrol noktası ya. Tamam. Biz şu an Sovyet tarafındayız. Evet. Öbür taraf Amerikan tarafı. Aslında şapkaların takıldığı yer satıldığı yer Sovyet tarafı yani. Öyle mi oluyor? Evet, doğru söylüyorsun. İşte şu tabelayı öbür tarafa geçince Sovyet tarafı değil mi? Evet. Burası da kontrol noktası. Ha. Burası da eski hali. Yine bu arabalara denk geldik aşkım. GoPro var kafalarında, şuna bak.
neye göre geziyorlar acaba ya? En öndeki şeyleri var bunların ya. Ne? Şu gezdiren. He, bunlar şey mi? Kiralanıyor, gezen şey mi? Aynen. Bak şu en öndeki galiba. Bak fotoğraf çekiyor onlar. Anladım. Evet, kafasında da GoPro var. Gel şunun içine bakalım mı bir arkadan? Şimdi kontrol noktasının içine bakacağız. Bunun arka tarafında şey mi yazıyor? Bir şey yazmıyor. Aynı şey yazıyor. Böyle bir kontrol noktası. İçindekiler ne aşkım? Ha, şu eski fotoğrafı. O acaba yaşlı hali mi o askerin? Olabilir. Olabilir aşkım. Benziyor da sanki. Bilmiyorum ki. Hemen yan tarafta bir hediyelik eşya dükkanı var. Bu gördüğünüz taşlar, boyalı taşlar, sıradan taşlar değil. Berlin duvarının taşları. Boyamışlar, satıyorlar. Baksana büyük halini satılmış. Evet. Fiyatını göremedim onun da, bunlar 25 euro, evet. Bayağı bir iyi para. Şu tarafta da var bak. Çok önemseyenler var. Tabii canım. Şimdi bu baksana be. Bak bunlar 20 euro, bunlar ince ya. 1500 euro. 1500 euro mu? Evet. Aynen. Bu ama mesela meraklısı olsam ben de alırım. Akıllı bir gidip yıkılıyorken parçalan var mı acaba? Vardır bence. Ya da bilmiyorum ya. Belki kurtulmak için şey yapmış da olabilirler hani. Gözüm görmüş. Sprey boyanın üstünü boyamışlar. Aynen öyle. Şu güzel ama büyük olan. Aa bak burada da var. Daha şey yapmışlar. Ha, bunlar bir tık daha küçükleri. Buzdolabı Bunlar şey mi 25 bu? euro. Aynen. Bir şey diyeyim mi? Bu adam toplamış işte hepsini şey yapmış. Şöyle küçük küçük Berlin duvarları. Berlin duvarları. Berlin duvarının parçaları. Aa bunlar da var mı? Böyle bak şöyle. Ya daha küçükleri var burada. 12 euro. Evet. Yine devam ediyor burada da parçalar. Küçüğünden büyüğüne. Demirleriyle. Bunlar herhalde kırdıkları malzemeler. Anlayamadım. Aa bak burada da demirleriyle duruyor. Baksana şurada. Şuraya bak. Aa sprey. O zamandan mı acaba spreyler? Öyle mi diyorsun? Niye olmasın? Aa. Bilmem, olabilir mi kırdıkları şeyler? Şurada parça. Şurada yine demiriyle duruyor. Hemen önümde demiriyle. Acı bir tarif ya. Bir tane ablayla konuşuyorduk. Abla burada doğmuş, büyümüş. Anlatmıştı. Bu duvar meselesi olunca şimdi tabii aileler bölünmüş. O taraftaki bu tarafa gelemiyor, bu taraftaki o tarafa geçemiyor falan. Buradan birçok insan Türkiye'ye dönmüş. O hani korkuyla. O abla anlatmıştı işte, kendi ailesi de Türkiye'ye gitmiş. Daha sonrasında tekrar gelmişler. Şu an Amerika tarafındayız. Bu da bir Berlin duvarı. Burada işte yazmışlar orijinal Berlin duvarı diye. Böylece duruyor. Bu da duvar varkenki bölüm. Biz İngiliz şeyindeymişiz. Bizim ev. Öyle mi? Aynen. İngiliz tarafına geliyor. Gatov bizim evin aşağı tarafı. Gatov aşkım. Hani oturuyoruz, manzara izliyoruz ya bir yerde. Evet. Yukarı. Onun ilerisi hatta bak orada uçak vesi var. Orada bir yerde havalimanı varmış o zamanlar. Biz Amerikan tarafında mıyız, İngiliz mi? Biz İngiliz tarafındayız. Amerikan tarafı da Potsdam tarafı mı? Tempelhof falan işte oralarda. Ha, dağın merkezi. Yazıyor Hegel zaten, yukarı pardon tarafta ya. benim çalıştığım yer var ya, Evet. AVM. Evet. Gezdiğimiz yer park. Orada Fransızmış. Kapı, aslında kapı da tam sınırda. Kapının öbür tarafı Sovyetler Birliği'ninmiş tek başına. Demek ki çok güçlüymüş. Savaş onlar kazandı ya. Az önce içeride o eşyalara dedik, acaba bunlar işte kırılan şeyler mi falan. Sonra da dedim ki yok ya, elleriyle kırmamışlardır herhalde duvarı. Ama gerçekten insanlar böyle elleriyle kırmışlar duvarları.
Düşünsene ailesi öbür tarafta kalan insanlar için o gün nasıl bir bayram olmuştur. Tabii. Aa bak hani böyle yerlerde şey var ya, bak onları da döşemişler. Berlin kapısının olduğu yerleri belli etmek için. Şimdi Doğu Batı Berlin denince bir de akla gelen bir Türk amca var. Osman amca. Bu bahçe oraya ait değil. Yan taraf öyle. Yok, yan taraf başka bence. Şimdi Berlin'de sınır çekildiği zaman bazı yerler sahipsiz bir bölge olarak kalmış. Ne Batı Almanya'ya ait ne Doğu Almanya'ya ait. Burası da oralardan birisi. Arkamda gördüğünüz ev. Bir tane Türk amcamız da buradaki bahçeyi ekip biçmeye başlamış. Ama Batı Almanya kendisine ait olmadığı için, Doğu Almanya'da kendisine ait olmadığı için amcaya müdahale etmemişler. Daha sonraları Osman amca buraya tahta bir ev yapmış. Bu ev senelerdir de ayakta. İşte o ev duruyor. Şimdi oğlu bakıyormuş. Daha sonrasında da Osman amca işte buraya tahta, o gördüğünüz evi yapmış. İşte iki bölgeye de ait olmadığı için iki tarafta bir şey dememiş. Ben bir yerde okumuştum. Doğrudur yanlıştır bilmiyorum. İşte Alman askerleri değil aslında. İki tarafın da askerleri hani ziyaret ediyorlarmış diye duymuştum. Doğru mu bilmiyorum. Bu bilgiye kendim ulaşmadım yani. Bir yerde böyle okumuştum. Öyle. Şu anda da Osman amcanın ailesi bahçede mangal yapıyorlar. O yüzden rahatsız etmemek için de bahçeyi falan çekmedim. Sadece evi çektim. Şimdi sizlere öncelikle Doğu Almanya'yı, daha sonrasında da Batı Almanya'daki evleri biraz göstermek istiyorum. Doğu Almanya yani Sovyetler Birliği'ne ait olan kısım sosyalist bir planlamayla yeniden inşa edilmiş. Doğu Almanya'daki evler tek tip ve sade evler. Hepsi birbirine benziyor. Gördüğünüz gibi yüksek binalar ve bloklar şeklinde apartmanlar mevcut. Aslında Doğu Almanya'ya girdiğiniz andan itibaren bu evler direkt dikkatinizi çekiyor. Çünkü biraz sonra Batı Almanya'yı görünce ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Oradaki evlerle bu evler birbirlerine hiç benzemiyorlar. Şimdi bir de Batı Almanya'daki evlere bakalım. Gördüğünüz gibi daha çok renkli evler var bu tarafta. Batı Almanya daha çok modernist ve kapitalist şehircilik anlayışına uygun. Bu taraftaki mimari daha özgür ve daha bireysel. Gördüğünüz gibi işlemeli binalar mevcut ve binaların hepsi birbirinden farklı mimarilere sahip. Bir de ekstra söyleyebileceğim bir şey, Doğu Almanya'daki yollar Batı Almanya'daki yollara göre daha geniş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.